Ben posta bekliyorum eve. Oturma izninin gelmesi için. Eve bir gün priority post geldi. Kız arkadaşım Finli olduğu için o açtı baktı ve dedi. Askerlikten çağrılıyorsun dedi. Nasıl bana. yani? Ve ben hani dalga mı geçiyorsun dedim. Çünkü hani kağıtta Fince yazıyor. Askere giden Finli arkadaşlarıma sorduğumda bu kağıdı göndermiyorlarmış. Bana devletten gelen bir kağıtta yazıyor. Finlandiya vatandaşlığı kazandınız ve askere gitmek. Nasıl yani? Nasıl yani? Evet, bu askere gitmek zorundasınız. Bu size gönderilmiş bir emirdir diye. 30 yaşın altında olduğum için askere gitmek zorundaymış. Merhaba Sefa, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ben Sefa, 22 yaşındayım. Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım bölümünde okuyorum. 2 senemi burada tamamladıktan sonra Erasmus programına başvurdum 1 yıllık. Hangi okula gittin? Nereye? Viyana New Design University'ye gittim. Orada eğitimime devam ettim. Peki Erasmus programına gitmeden önce yurt dışı deneyimin olmuş muydu? Evet, tabii ki oldu. O da Kadir Has Üniversitesi'ndeki yelken takımı sayesinde oldu. Erasmus programına başvurduktan, seçildikten, bütün süreçleri tamamladıktan sonra şuraya mutlaka gitmek istiyorum dediğin bir yer var mıydı? Çocukluğumda babamın sayesinde rock ve metal müziğe olan sevgim çok arttı. Çünkü o da o tarzda müzikler dinliyordu. 10 yaşında Bir Metalcinin Yolculuğu diye bir belgesel izlemiştim. Ve bu belgeselden sonra ben dedim yani. Ben Finlandiya'ya gideceğim. Peki neden Erasmus'ta Finlandiya'ya gitmedin? Avusturya'yı tercih ettin. Şimdi şöyle bir durum var. İlk başta Kadir Has Üniversitesi'nde benim bölümümde sadece Finlandiya'da bir okul vardı. Ve o okuldan da 1 kişi alıyorlardı. Sonra ben oraya başvurdum. Ama okuldan kabul alamadım. Bu da bir ilk. Evet. Ondan sonra size geldim. Evet. Büyük bir telaşla dedim ben gidemiyorum. Benim bir yere gitmem lazım Evet, diyor bana. yani benim bir yere gitmem gerekiyordu. Çünkü Neresi olursa olsun. Çünkü gerçekten gitmek istiyordum. Peki program süresi boyunca, sen şimdi 1 yıl boyunca orada kaldın. Evet. Avrupa'da nereleri görme fırsatı yakaladın? Avrupa'da gerçekten çok ülke gördüm. Ve hani harita açıp bakmam gerekiyor. Öyle Peki görmediğin yer neresi? Onu söyle o zaman. Görmediğim kaldı? Bulgaristan'a gitmedim. Rusya, Moldova'ya, Belarus'a falan gitmedim. Doğu'da sadece Portekiz'e gitmedim. Geri kalan bütün ülkeleri gezdim, İskandinavya dahil. Ve İskandinavya'da sadece İzlanda'ya gitmedim. Peki Erasmus programı öncesinde ve sonrasında ikiye ayırırsak süreci. Gezmek senin için daha önce ne ifade ediyordu, şimdi ne ifade ediyor? Nereye gidiyorum ki ben falan oluyorsun yani. Ne yapacağım ben orada? Bir bilinmezliğe Evet, bir gidiş. bilinmezliğe gidiyorsun orada. Bunu atlatıp uçağa bindiğimde gerçekten gitmesem bile diye düşündüğüm zamanlar olmadı değil o 2-3 gün içinde. Ve dedim yani Sefa bu kadar çabaladın. Şimdi Gitmen lazım. Geri tepersen çok sıkıntı çıkacak dedim. Ve çok da istiyordum dedim. Sonra uçağa bindiğimde böyle bir rahatladım. Havalimanına indim. Kalacağım yere yerleştim ve oldu. Şehri gezmeye başladım. Okulda okumaya başladıktan sonra, insanlarla tanıştıktan sonra oldu. Yani ben burada kendim başıma yapabiliyormuşum. Sonra da başka ülkeleri görmek istedim. Çünkü hani bizdeki gibi yoğun bir öğrenim dönemi yok. Tatilleri de bizden fazla. Evet. Bir de öğrenciysen gerçekten öğrenciye çok değer verdikleri için her yere çok ucuza gidebiliyorsun. Viyana zaten Avrupa'nın ortasında. Trenle her yerdesin. Ben Otobüsle ya da. ben Prag'a, Budapeşte'ye, Bratislava'ya falan çok rahat gidebiliyorum. Yani Bratislava bana 45 dakikaydı. Yani evimden 45 dakikaya ben gidebiliyordum Başka bir Bratislava'ya. ülkeden bahsediyoruz bu Ve arada. şu hani burada okurken Beylikdüzü'nde yaşıyorum ve Beylikdüzü'nde 2 saatte geliyorum. Sadece gelişim 2 saat sürüyor. Ben Bratislava'ya 45 dakikada gidebiliyordum. O yüzden çok rahat her şey. Zaten insanlar çok dost canlısı. Tasarım okuduğum için de kendini geliştirmen gerekiyor. Ve bu sürekli internette araştırma yaparak ya da sosyal medyada gezerek olmuyor. Oturduğun yerden değil, gitmen Evet, lazım. oturduğun yerden fiziksel olmuyor. olarak. İnsanlarla gerçekten bir komünikasyon yapmak zorundasın. Avrupa'da düzenlenen en büyük tasarım fuarlarından biri de Milano Tasarım Haftası. Bir sürü insanla tanıştım. Hani Türkiye'de tanımadığım ünlü tasarımcılarla tanıştım. Orada kendimi geliştirdim, portfolyomu gösterdim insanlara, kendi işlerine baktım. Oradan ilham alabileceğim bir şey oldu. Peki Erasmus ofisi olaraktan sana bütün bu süreçte nasıl destek olduk, zaman zaman belki olamadık. Hani bu süreçle de ilgili bize bir bilgi versene. Olamadık değil çünkü bana gerçekten her istediğim zaman, yani iletişime geçmek istediğimde bana hep yardım ettiniz. Siz de, Cemre de, diğer yani Erasmus ekibinde çalışan insanların hepsi gerçekten çok yardım ettiler. Gitmeden önce de, ki zaten hani eğer bir iletişim kopukluğu olsaydı ben
red aldıktan sonra Erasmus'a hiçbir şekilde gidemeyecektim. Yani hani sizin sayenizde gitmiş oldum daha çok Erasmus'a. Evrakların hazırlanması, oradaki süreçte derslerin eşleştirilmesi, sizle iletişimimiz, hani her şey gayet iyiydi. Şimdi biraz da işin maddi boyutuna bence Evet. bakalım. Önemli olan yer. Hibe yetti mi? Şimdi şöyle bir Ya şey da var. ne yaptın hani? Hibe yetmedi. Eminim Erasmus'a giden birine hibe yetmemiştir Evet. yani. Peki kalacak yeri nasıl yaptın? Çünkü bizim öğrencilerin en çok merak ettiği ve özellikle ailelerin de çok merak ettiği bir konu bu. Kalacak yerde sıkıntı çıktı mı Yaşar? Yani bulmada özellikle. Çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben yurtta kalmadım. Genelde insanlar yurtta kalıyor. Ama çoğu, yani karşıda gittiğiniz okulun, üniversitelerin bazıları yurtlarla anlaşmalı, bazıları hiç yurtlarla anlaşmalı değil. Gittiğin okulda ESN kulübü var mıydı? ESN bu arada Erasmus Student Network olarak geçiyor. Var mıydı? Yok. Muhtemelen küçük bir okul olduğundan kaynaklı Evet. olarak hani bazı üniversitelerde ESN kulübü olduğundan dolayı o üniversitedeki ESN kulübündeki öğrenciler yeni gelenleri buddy olarak atanıyor. Buddy olarak atandığın zaman sen bütün aslında sorularını onlara soruyorsun. Evet. Hani bu konuda da yardımcı olabiliyorlar özellikle ev bulmada, yurt bulmada. Onlarla mutlaka da iletişime geçmenizi biz tavsiye ediyoruz zaten Evet. öğrencilerimize. Ben tabii artık Türkiye'ye dönmek pek istemedim. Yani çalışma olanağı ve okulumu orada devam etme anlamında. Yurt dışındaki gerçekten yine neresi olursa modunda her ülkeye portfolyo ve şey gönderdim, CV gönderdim. Ondan sonra bir gün bana bir mail geldi. İşte, Yine bir mail. Evet, yine bir mail geldi. Ve işte Sefa'nın hayatı yine değişti. Pentagon Design diye bir şirket ve ben buradan beni kabul ettiklerini tasarımcı olarak. Nerede? Pentagon Design diye Tamam. Hangi ülkede? Finlandiya. Finlandiya. Finlandiya'yı buldu benim sonunda. evet, gerçekten en sonunda Finlandiya'yı buldum. Helsinki'de Pentagon Design'dan tasarımcı olarak işe kabul aldığımı öğrendim. Ondan sonra ben direkt mail attım. Ne zaman müsaitseniz ben geliyorum. Hemen. Bak bu Yani sefer 30 hani- saniye sonra gidemedin Ya ama 30 o saniye kadar. sonra gidemedim. Sonra biz bir randevu tarihi ayarladık bir hafta sonraya. Ben Pentagon Design'de çalışmaya başladım orada tasarımcı olarak. Bana şey demişlerdi. Hani sen burada çalışmaya başladın ama işte sosyal güvenlik numarasına başvurman lazım. Vergi numarasının kartını çıkartman lazım. Banka hesabın olması lazım. Çünkü artık ilk aylık maaşım yatacak. Ben bu evrakları yaptım. Sonra onlar bir hafta içinde geldi zaten bana bütün evraklar. Vergi Ne kartımdır, kadar banka hızlı kartımdır. olduğunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Evet, Yani bir ben- hafta içerisinde. Bir hafta içinde geldi ve ben bu üçüne başvurumu toplam 3 saatte yaptım. Ya da 4 saatte yapmışımdır yani. Ben posta bekliyorum eve. Oturma izninin gelmesi için. Eve bir gün priority post geldi. Kırmızı bir zarfta. Kız arkadaşım Finli olduğu için o açtı baktı ve şey dedi. Askerlikten çağrılıyorsun dedi Nasıl bana. yani? Ve ben hani dalga mı geçiyorsun dedim. Çünkü hani kağıtta Fince yazıyor ve ben anlamıyorum. Anlamıyorsun. Gerçekten evet. anlamıyorum yani bir tek kelimesine kadar anlamıyorum. Ve Ama askere çağrılıyorsun. evet askere çağrılıyorsun dedi. Ben de orada ona İngilizce söyledim ve postu veren kadın da şey dedi. Yani gerçekten askerlikten gelmiş bu falan diye. Ayrıyetten bir kağıt var. Normalde askere giden Finli arkadaşlarıma sorduğumda bu kağıdı göndermiyorlarmış. Bana devletten gelen bir kağıtta şey yazıyor. Finlandiya vatandaşlığı kazandınız ve askere gitmek. Nasıl yani? Nasıl yani? Evet, bu askere gitmek zorundasınız. Bu size gönderilmiş bir emirdir diye. 30 yaşın altında olduğum için askere gitmek zorundaymış. Tabii ben başvururken evrakların arasında şey soruyorlar. Yaptığınız başarımlar, projeler, hani devletlerle alakalı olan bir projeniz var mı diye. Benim bu iki yaptığım projede biri şirket ve biri de Avusturya ile alakalı olduğu için bunları da koymuştum ben. Ve bunlar sayesinde ben Finlandiya vatandaşlığı kazandım. Gerçekten bir ay sürdü. Bir Ben ay. oturma iznini beklerken Finlandiya'dan vatandaşlık kazandım. Pasaportun var mı? Tabii ki de. Görebilir miyiz? Gerçekten Finlandiya'dan pasaport aldım ve vatandaşlık kazandım. Artık bir Avrupa vatandaşı Fin oldum. vatandaşı olaraktan Sefa, Oğuz Sefa Olpak. Evet. Sonra yani bu bana gelmiş en büyük gerçekten Kazanım. evet en büyük kazanım buydu. O zaman Yani ne o diyebilirsin Erasmus'la projeler ilgili? sayesinde. Yani Erasmus'a gidiyorsunuz sadece eğlenip içip takılmayın yani. Gerçekten oturup proje yapın. Yani hayatınızı değiştirebiliyor aslında. Gerçekten yapabiliyor yani. Hani canlı eğer- örneği olaraktan eğer Sefa da gerçekten burada. böyle- Sefa'nın örneğinde olduğu gibi hayattaki hiçbir şey imkansız değil. Yapmak istedikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki bunun için biraz daha uğraşın ve çabalayın. Biz bunun için buradayız, size yardımcı olmak için, destek vermek için. Umarım siz de istediklerinizi gerçekleştirip istediğiniz yerlere gidersiniz.